Herkese merhabalar dostlar. Bugün konumuz Elintec Kes 3. Kes 3 cihazının kutu açılımı, kurulumu ve kullanımından bahsedeceğiz. Kutu açılımına geldiğimiz zaman kutu açılımında fark ettiyseniz mandalları basmalı. Buralarına basarak açıyorsunuz. Özel bir kutu yapmışlar, güzel bir kutu yapmışlar. Oldukça sağlam bir kutu. İlk bizi karşılayan parçamız flaşörümüz oluyor. Bu flaşör eski kes kitak alışkanlığını sizden kaldırıyor. Yani şu demek oluyor, kes ve kitak aynı kutu içerisinde yeni bir flaşör olarak, yeni bir tarz olarak karşımıza çıkıyor. Devam ettiğimiz zaman bizi bir OBD kablosu karşılıyor. Bir adaptör, adaptörün yanında yine aynı şekilde diğer ülkelerin adaptörlerini de yanında yollamışlar. Bu şekilde adaptörünü çıkartıp diğer adaptörlerini de kullanabilirsiniz. Yanında bir adaptör daha yollamış ki bu adaptör sizin ayarlı olarak voltaj vermenizi sağlıyor. Bazı beyinlerde biliyorsunuz farklı voltajlarda çalışmanız gerekebiliyor. Bunu da sizin kolay kullanımınız için ekstradan göndermiş arkadaşlar. Bir data kablosu karşılıyor. Bench ve boot işlemlerinizde kullanmak için yine bir aparat gönderiyor. Bu aparatı flaşörün ortasına takıyorsunuz. Bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Gönderdiği bakın burada yapacağınız bağlantılar hem boot hem bench için kullanacağınız çıkışlar mevcut. Buradan da BDM JTAG işlerinizi yapabilirsiniz. Zaten OBD soketi de belli. OBD soketine gelecek olursak eski OBD soketiyle birebir aynı. Yani giriş ve çıkış olarak eski OBD ile aynı. Hatta şunu da yapabilirsiniz. Kes 2'nin kendi OBD'sini de kullanabilirsiniz. Kes 2 daha önceden kullanmış arkadaşlar. Bu kabloyu tanıyorlardır. Zaten yakınlaşır mısın? Zaten bu kabloyu tanıyorlardır. Bu kabloyu da kullanmaya devam edebilirsiniz. BDM ve JTAG için kullanılan kablolar. Bu da bizim bench ve boot kullanırken kullanacağımız, haşır neşir olacağımız kablolar. Bu kablolar size tanıdık gelebilir. Nereden tanıdık gelebilir? Flex'ten tanıdık gelebilir. Burada birazcık Flex'ten bir kopya çekilmiş gibi ama neden kopya çekilmiş gibi diyorum. Buraya yakından çekebilir misin? Bakın burada atıyorum burada bir kabloyu diğerine bağlıyorsunuz. Flex izlediğiniz zaman, Flex'in kullanım videosunu izlediğiniz zaman anlayacaksınız ne demek istediğimi. Kabloları bu şekilde birbirine yerleştirerek bench veya boot işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Tamam, şimdi kuruluma geçelim. Kuruluma geçtiğimiz zaman bizim ihtiyacımız olan şeyler ne? Bir data kablosu, flaşörümüz. Hemen kuruluma geçelim. Evet, kurulumuna geldiğimiz zaman çok basit bir kurulum sistemi var. Yine diğer cihazlar gibi kurulumu oldukça basit. Kurulum dosyasına basıyoruz. Next, yine next devam ediyoruz. Fark ettiyseniz burada bütün her şeyi kabul ettiğimi söylüyorum ama tıklamama izin vermiyor. Bunun kabul etmesi için bütün sözleşmeyi okuduğumu gösteriyorum. Aşağı doğru kaydırıyorum. Aynı şekilde lisansın kötü amaçları kullanmayacağımı burada onaylıyorum. Devam ediyoruz. Next diyoruz. Yine next diyoruz. Install diyoruz. Kurulum başladı. Kurulumu diğer cihazlar gibi yine çok hızlı bir şekilde kuruluyor. Burada biz hemen yine aynı şekilde cihazımızı bilgisayara bağlıyoruz. Çünkü kurulum sonrasında bize cihazı bağlamamız gerektiğini söyleyecek. Cihazımızı bağladığımız zaman burada bir power lambası yanmaya başlıyor. Bu cihazın bağlandığını bize gösteriyor. Evet, Elintec Suite'i kullanacağımızı söyledik. Şu an kurulum sonrasında ekrana bizim Elintec Suite açılması gerekiyor. Diğer cihazlara göre ağır çalışır ama daha istikrarlıdır. Bazı konularda bunu zaten kullana göreceksiniz. Devam edelim. Elintec logosu karşımıza geldi. Bakın şimdi senkronizasyon yapıyor. Cihaz ve bilgisayar arasında senkronizasyonunu yaptıktan sonra sağ üst köşede bizim cihazımızın ID'sini görecek. Tabii biz burayı kapatıyoruz ama siz de normalde kendi ID'nizi göreceksiniz. Şu an kurulum başarılı. Herhangi bir problem olmadığını görüyoruz. Bu şekilde kurulumumuz da tamamlandı. Şimdi kullanımına geçelim. Evet, Kes 3 cihazımızda OBD yöntemini göstereceğiz. Biz uzatma kablo ile masada göstereceğiz. Bir araca bağlanarak yapıyoruz bunu. Bağlantımızı tamamlamak için OBD kablomuzu bağlıyoruz. Bu OBD kablomuzu araçtan gelen uzatmaya takıyoruz. Aracımızı bağladık. Aracı bağladığımız zaman buradan tek tek seçiyoruz. Mercedes, aracımızın marka, model, yıl, bunları tek tek seçiyoruz. Eğer beyin protokolünü bilmiyorsak. Beyin protokolü bulmayla alakalı zaten bir video yayınladık. O videoyu da izleyebilirsiniz. Markamızı seçtikten sonra yılımızı seçiyoruz. Kategoriyi seçiyoruz. Kategorimiz Eco yani motor beyni, ECU, Electronic Control Unit olarak geçiyor. Buradan da beynimizin hangisi olduğunu seçiyoruz. Beyni de seçtik. Bu saatten sonra bakın burada Connection diye bir seçenek var. Connection'daki protokol numaraları eğer aynıysa istediğiniz aracı seçebilirsiniz. Yani burada kavası aman 180'lik, aman 95'lik, aman 115'lik fark etmez. Buradaki protokol, okuma protokol numarası aynıysa
istediğinizi seçebilirsiniz. Tabii beyni doğru bulduktan sonra. Ya yok, ben aracım, sizin daha önceki videonuzu izledik ve izlediğimiz videoda beyin protokolünün nasıl bulunduğunu biliyoruz. Bu şekilde de uğraşmama gerek yok. Ben beynin ne olduğunu biliyorum diyorsanız da yukarıya da MED 17.7.2 yazdığımız zaman karşımıza çıkan beyinle okuma yapabiliriz. Neydi bizim aracımız? Hemen buradan devam ediyoruz. Bakın şimdi. Hemen beyin çıktı karşımıza. Bakın yine aynı protokol üzerinden okuma yapabiliyoruz. Bakın aynı beyinler, farklı arabalar ama aynı protokoller. Yani ne demek oluyor? İstediğimiz aracı buradan seçebiliriz demek oluyor. Evet, buradan istediğimiz aracı seçtik. Yani hangi aracı okuyacaksak o aracı seçtik. Continue dedik. Burada hangi yöntemle okuyacağınızı soruyor. Biz OBD yöntemiyle seçiyoruz. Yine aynı şekilde tekrardan Continue diyoruz. Kullanım kılavuzunu görmek istiyor musun diyor. Yani kullanım kılavuzundan kastı okurken yapman gerekenleri görmek ister misin diye soruyor. Görmek istemeyiz çünkü sadece OBD'yi bağlayıp devam edeceğiz ama isterseniz sizin için bir basalım buraya da bunu da görelim. Bakın şimdi burada normal okuma mevcut değil diyor. Sanal okuma yapabilirsin diyor. Yani bu aracı OBD üzerinden sadece sanal okuma yapabilirsin diyor. Devam edelim. İlk önce KES cihazını kullanırken bakın bu en önemli hususlardan birisi. Her zaman bütün cihazlarda bunu yapmanız gerekiyor ama KES cihazında bir tık daha dikkatli olmanız gerekiyor. Okuma yazma yapmadan önce oldu ki okuma yaptınız. Bir saat sonra tekrardan yazma işlemi yapacaksınız. Her zaman ID alın. Yani bağlantınızın sağlıklı olduğuna emin olun, ondan sonra devam edin. ID seçiliyken Continue'ya tekrardan tıklıyoruz. OK dedik, kontağı açın diyor. Kontağı açtık, kontak açıktı zaten. Araca şu an bağlantı kuruyor. Bakın burada fark ettiyseniz aracın sağ alt köşede aracın voltajını da görebiliyorsunuz. Bunlara dikkat ederek işlem yapın. Yani bu ne demek oluyor? Eğer voltajınız 12'nin altındaysa çok dikkatli olun. Olabildiği kadar akü sabitleme cihazları kullanın. Bizim burada hardware ve software numaralarımız verdi ve güncellenmiş software numaramızı verdi. OK tuşuna basıyoruz. Bize masa üstünde nereye ID'yi kaydetmemizi soruyor. Biz masa üstüne yeni bir klasör açıyoruz. Açtığımız klasörde KES 3 yazıyoruz. Açtığımız klasörün içerisine bizim tavsiyemizdir, siz bilirsiniz, aracın plakası sonra ID yazmanız. Yani bu ne demek oluyor? Biraz önce okumuş olduğumuz aracın motor beyninin bilgileri. Kaydet tuşuna bastığımız zaman bize bir TXT dosyası veriyor. Bu TXT dosyasını da hemen beraber bakalım. Bakın şimdi peşine hemen ne verdi? Sanal dosyayı. Yani ne demek oluyor? Virtual dosya ne demek oluyor? Beynin protokol numarasından, beynin hardware'ından, software'ından bakarak Alientek'in database'inden çektiği dosyayı verdi. Bu sanal okuma ve normal okuma videosundan zaten bunu biliyorsunuz. Bilmiyorsanız da bunu izleyin. Evet, dosyamız geliyor. Dosyamız neydi? Sanal dosyamız. Hemen buraya bir VR, Mercedes yazdık. Okuma yazdık. Bu bizim orijinal dosyamız. Sanal okunan dosyamız. Bu dosyayı kendi database'inden çekti. Yani arabadan okumadı. Sanal olarak okudu. Kontağı kapatın diyor. İşlem bittiği için tekrardan kapatmamıza gerek yok. Herhangi bir problem yok. Okuma bu şekilde oluyor. Biz yazma işlemini OBD üzerinden yapmayacağız. Bench üzerinden hem okumasını göstereceğiz hem yazmasını göstereceğiz. Bu şekilde hem okuma yaparız. Okumuş olduğumuz dosyayı Karıkı file sistemine göndeririz. Dosyamız bize yapılır. Aynı şekilde tekrardan nasıl yazılıyor bunları size gösteririz. Evet, şu anda OBD yöntemi bitti. Bench yöntemine geçelim mi? Hadi bakalım. OBD işleminden sonra bench işlemini yapacağız. Bench işlemini yapmak için ne gerekiyor? Bench kabloları gerekiyor. Bench aparatı gerekiyor. Flaşörümüzün ortasına bench yapmamız için gerekli olan aparatı takıyoruz. Beyin kolay yerde olduğu için beyni yerinden sökmemize gerek yok. Sadece soketlerini yerinden sökmemiz yeterli olacaktır. Biraz önce bağlanmış olduğumuz ekrandan bir geri çıkıyoruz. Bize OBD mi, bench mi, boot olarak mı okumak istiyorsun diye soruyor. Biz burada bench seçeneğini tıklıyoruz. Yine tekrardan continue'ya tıklıyoruz. Evet, burası önemli. Burada manuel, yani kullanım kılavuzunu görmek istiyor musun? Evet diyoruz. Burası önemli. Bunu görmeden işlem yapamayız. Çünkü hangi pimin hangi tarafa bağlanacağını burada bize söylüyor. Nasıl bağlanacağımızı burada bize söylüyor. Diyor ki 81'e, pin 81'e GPT 1'i bağla diyor. Ne demek oluyor? GPT 1. Bakın burada. Gel buraya yaklaş. Bunu göstermem gerekiyor. Bakın burada GPT 1 beyin soketindeki, bakın şöyle göstereyim, GPT 1 yazıyor. Yani buradaki kabloları buraya bağlamanızı söylüyor. Şimdi buradan kullanacağımız ne kadar kablo var? Kaç adet kablo kullanıyoruz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane kablo kullanıyoruz. 7 tane kablomuzu buradan çıkartalım hemen. Bunun da pratik olarak nasıl kullanıldığını görmüş olursun. Bir adet eksi, artı, bir yeşil istiyor. Yeşil, bir tane yeşil alalım. Renkler çok önemli değil. Kafanız karışmasın diye ben rengi rengine seçiyorum. GPT 1, GPT 2 var bir de. Tak, burada kablolarımızı bağlıyoruz. 2 tane artımız var. Yine aynı şekilde
şekilde 2 artımızı bağlıyoruz. Bir tane daha artımız var. Rengi rengine bağlıyoruz. Bir tane beyazımız var. O da Ken H'mış. Ken H olarak da onu bağlıyoruz. Bir tane de Ken L'miz var. Onu da bağladık. Bir tane de GND yani eksi. Bütün kablolarımızı bağladık. Şimdi gelelim bench yapma işlemine. Hemen buradan baktığımız zaman ne diyor? B'nin ikinci kalın pinine eksiği gir diyor. Şimdi şemada bize gösterdiği gibi kabloları takıyoruz. Gel buradan gösterelim. Evet, bu şekilde de sayabilirsiniz. Baştan sona 1, 2, 3, 4 diye sayabilirsiniz. Bak burada göster istersen. Bak şimdi şuraya. 1, 2, 3, 4, 5. 5'in üstüne ince artı gidiyor. Gel buraya, göster buraya da. Şöyle tepeden gösterebiliyor musun? Yine aynı şekilde buradan sayabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5 üstünde. Tamam, devam edelim. Aynı şekilde beyaz da 5.'ye geliyor. Hemen beyazı da takıyoruz. Yeşil de onun bir üstündeki. 81'e takacaksın diyor. Bakın burada 73 yazıyor. Gördün mü? 73 bizde 81'e takmamız gerektiğini söylüyor. Bak buraya çok önemli. 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81. Çok basit. İsterseniz aradaki pin sayısına göre yapabilirsiniz. İsterseniz verdiği sayıya göre sayarak da yapabilirsiniz. Bakın ben buradan yine bakmaya devam ediyorum. Bir altının artıya doğru bir ilerisinde. Onu da taktık. Sonrasında son bir artımız kaldı. Son artımızı da takıyoruz. Güç kablomuzu da takıyoruz. Bağlantı işlemi bu kadar. Bağlantı işlemi de bittikten sonra bağlantı şemasını kapatıyoruz. İdenfiteye basıyoruz ve bağlantı kurmasını bekliyoruz. Şu anda tüm lambalar yanmaya başladı. ID alıyor. Bakın biraz önce OBD'de bağlandığımız ID'yi tekrardan, hardware software'ı tekrardan bize verdi. Bağlantıyı kurdu. Okumamız için herhangi bir problem olmadığını söyledi. Buradan komple backup'ı oku diyoruz. Bakın sağ tarafta sektör okuyor ve alt tarafta yükleme barını görüyorsunuz. Bu işlem bittikten sonra bizim beynin içerisindeki bütün dosyaları bize vereceğini söylüyor. Bunu siz isterseniz bakın şurada select component yazıyor, gördün mü? Burada isterseniz mikro flash'ınızı alabilirsiniz. İsterseniz flash'ınızı, isterseniz EPROM'u da tek tek okuyabilirsiniz. Yani burada istediğiniz seçeneğe tıklayarak buradan oku özelliğini de kullanabilirsiniz. Biz full backup olarak almak istiyoruz. Bütün içinde ne varsa mikro flash, flash ve EPROM'u komple almak istediğimiz için hepsini birlikte okuyoruz. Okuma oldukça hızlı. Bu Kes 2'de alışkın olmadığımız bir şey. Kes 3'e geçtiği zaman Kes 3'ün içindeki işlemci Kes 2'ye göre daha hızlı bir işlemci. Dolayısıyla okuma yazma işlemleri eski Kes ve Kita'ya göre daha hızlı ve daha sağlıklı. Bunu da belirtmek isterim. Devam edelim. Evet, şu anda okumasını yaptı. Log alıyor. Bu aldığı log sizin okurken ve yazarken yaşadığınız sorun varsa bu sorunu kaydetmeye yarayan bir log. Bizim okuma yazma işlemimizle alakalı olan bir olay değil. Yazma ve okuma işlemi arasındaki geçen olayları alan log. Okuma işleminin bittiğini söylüyor ve dosyayı ne isimle kaydetmemek istediğini soruyor. Biz buraya bench yazıyoruz. Bench yazdık. Burada dosyalarını ayrı ayrı kaydetmek ister misin diye soruyor. Biz burada evet diyoruz. Bakın şimdi burada Kes 3 dosyamız, biraz önce açtığımız klasörümüz burada. Klasöre girdiğimiz zaman biraz önceki bizim sanal okumamız ve sanal okuma yaparken aldığımız ID. Sonrasında bench mpc, düz flash, EPROM'unu görüyoruz. Evet, burada görmüş olduğunuz OBD ile aldığımız sanal dosya ve ID'mizi görüyoruz. Bu ID işlemini isterseniz bench okuma yaparken de yapabiliyorsunuz. Bakın şimdi burada save ID dediğim zaman bench ID olarak kaydettiğimiz zaman biraz önce OBD'de aldığımız ID'yi de burada kaydedebiliyoruz. Bakın şimdi bu aldığımız ID'ler de nasıl oluyor? Şimdi burada herhangi birisine tıklayalım. Bakın biz burada ID'mizi görüyoruz. Şimdi bize vermiş olduğu dosyayı, bakın şimdi burada maps gördüğünüz TC1797 yazan Maps'i alıyoruz. Burada Maps'imiz hangisi? Bakın burada ismini değiştirelim. Yeni okunan araç yazdık. Bu dosyamızda araç performans artışı ve yakıt tasarrufu ile alakalı bir yazılım yaptıracağız. Bu yazılımı nasıl yaptırırız? Biz Karıkufay ile çalışıyoruz. Hemen Karıkufay panelimize gidiyoruz. Bu panelde bir istek oluşturuyoruz. Hemen gidelim burada bu isteğimizi oluşturalım. Bu istek sonrasında bize gelen dosyayla da bench yöntemiyle nasıl araç yazılır, nasıl beyin yazılır bunu görelim. Evet, talep oluştura tıklıyoruz. Talep oluştura tıkladığımız zaman karşımızda gelen en son yaptığımız işlemden memnun muydunuz? Son derece memnunduk çünkü Karıkufay ile çalışıyoruz. Evet, devam edelim. Mercedes'i seçtim. Hangi model olduğunu seçiyoruz. Hangi jenerasyon olduğunu seçiyoruz. W205 olarak. Devam edelim. Yine aynı şekilde burada. Zaten bakın bu arada bu panelde kullanırken göreceğiniz bir şey var. Buradan 1.6 156 beygir olarak seçtiğim zaman araç EKU'su bakın burada MED 17 7.2 var. Şimdi bunu yaptığınız zaman bu beynin ne olduğunu da tespit edebiliyorsunuz. Bunu da bu şekilde kullanabilirsiniz. Vites kutusu
otomatik olarak seçiyoruz. Yılı da doğru girmeye özen gösteriyoruz. 2017. Hardware software'a. Bu arada hardware software'a nasıl girebilirsiniz? Hemen onu da göstereyim size. Bakın burada hardware veya software'a girin diyor. Biz burada bench alırken bakın şimdi buradan bunu girerseniz iyi olur ama girmeseniz de çok da bir önemi yok. Bakın burada girmenizi istediği hardware veya software noktası burası. Okuma yöntemi. Okuma yöntemi burada Alien Tech Case 3'ü seçiyorsunuz. Araç plakanızı girebilirsiniz veya şase numaranızı girebilirsiniz. Ne yapmak istiyoruz? Stage 1 yaptırmak istiyoruz. Buradan Stage 1 seçeneğine tıklıyoruz ve yanında hız limiti kaldırmak istiyoruz. VMAX'e tıklıyoruz. Cihazımız master olduğu için Slave'e tıklamıyoruz. Gerekli kutucukları tıkladıktan sonra buradan dosyamızı seçiyoruz. İstersek sürükleyerek atabiliriz. İstersek de buradan dosyamızı seçebiliriz. Case 3'e tıklıyoruz buradan. Bakın şimdi. Nerede? Yeni okunan araç Bench MPC olarak karşımıza çıkıyor. Aç'a tıkladık. Dosyamızı yükledik. Geriye kalıyor sadece talebi oluştur demek. Talebi oluştur tuşuna basıyoruz. Evet, talep oluşturuldu. Şimdi talebin bakın şimdi burada ana sayfaya gidiyoruz. Ana sayfaya gittiğimiz zaman bekleyen siparişlerimiz arasında bir tane siparişimiz olduğunu görüyoruz. Buradan ilgili talebe tekrardan gidiyoruz. İlgili talebe gittiğimiz zaman karşımıza çıkan burada orijinal dosya, yani bizim yüklemiş olduğumuz dosya, birazdan bir 10 dakika içerisinde bize modifiyeli dosya temin edilecek. Bize geldiği zaman yazacağız. Evet. Fark ettiyseniz ses de geldi. Burada dosyamızı buradan indirebiliriz. Ayrıca isterseniz buradan rapor oluştur tuşuna basarak müşterinizin isim soy ismini yazıyorsunuz. Müşterinizin ismi Yusuf olduğunu düşünelim. Plakası da XXX olduğunu düşünelim. Raporu görüntüle tuşuna bastığınız zaman bakın şimdi burası çok önemli. Raporu görüntüle dediğiniz zaman aracın daha önceki beygiri, sonraki beygiri, önceki torku, sonraki torkunu da burada görebilirsiniz. İsterseniz bunu bir çıktı alarak müşterinize verebilirsiniz. Evet, dosyamız burada. Dosyamızı indiriyoruz. İndirmiş olduğumuz dosyayı da biraz önce okuma yaptığımız klasörün içerisine sürükleyip bırakıyoruz. Bakın şimdi burası çok önemli. İndirmiş olduğumuz dosyada biraz önce okuma yaptığımız klasörün içerisinde. Buradan Maps olarak yazacağımı söylüyorum. Buradan yaz seçeneğine tıklıyorum. Ve hangi dosyayı yazmak istediğimi bana soruyor. Buraya geldiğimiz zaman buradan tarihten bakabilirsiniz veya size gelen dosyanın isminden anlayabilirsiniz hangi dosyayı yazacağınız. Aç'a tıklıyoruz. Tabii siz bu işlemler sırasında her okuma yazma yapacağınız zaman identifiteye basmayı kesinlikle unutmayın. Beyne dokuma işlemi olmadığı için biz identifiteye tıklamadık ama siz her zaman identifiteye tıklamayı unutmayın. Orijinal dosyayı seçin. Orijinal dosyayı seçip bize checksum yapmamız için bunu söylüyor. Biz burada tekrardan orijinal dosyayı seçiyoruz. Yani ilk okuduğumuz dosyayı seçiyoruz. İkinci kere seçim yaptığınız zaman ilk okuduğumuz dosyayı seçmemizi söylüyor. Checksum'ını da yaptıktan sonra yazmaya başlayacak. Bu yazma işlemi ortalama 5 dakika kadar sürüyor. Şu an bütün bölümleri yazıyor. Herhangi bir problem olmadığını gördükten sonra cihazımızı topluyoruz. Her şeyi dikkatli bir şekilde, açısız bir şekilde beyinden kabloları çekiyoruz. Beynin pimlerini kontrol ettikten sonra soketlerimizi takıyoruz. Çünkü herhangi bir pin yamulmuş olabilir. Sağlıklı bir şekilde oturduğuna emin oluyoruz ve kapatıyoruz. Evet, yazma işleminden sonra bütün parçalarımızı araç üstünden ayırıyoruz ve ilk önce aracımızı çalıştırıp kontrol ediyoruz. Evet, aracımızı kontrol ettik. Gayet sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Herhangi bir problem olmadığına emin olduktan sonra cihazımızı toplayabiliriz. Şimdi gelelim cihazımızın avantajlarına. Cihazımızın avantajları şunlar. Case'e göre, yani eski Case'e göre tek kutuda olması büyük avantaj. Önceki Case 2'ye göre daha hızlı okuyor, daha hızlı yazıyor. Kitaba göre yine aynı şekilde daha hızlı yazıyor, daha hızlı okuyor. Ve en büyük avantajı tek bir kutuda iki işlemi de yapabiliyorsunuz. Aynı anda yapmanıza gerek yok, aynı anda yapamıyorsunuz. Ama tek bir kutuda bu işlemleri tamamlayabiliyorsunuz. Case 3'ten bahsetmişken Case Kitak'tan bahsetmemek olmaz değil mi? Önceki videolarımızda Case Kitak videosu çekeceğimizi söyledik ama çekemedik. Neden? Çünkü hizmetlerini durdurdular. Artık Case Kitak orijinal olarak kullanamıyorsunuz. Neden kullanamıyorsunuz? Çünkü hizmetlerini bıraktılar. Güncelleme yapmıyorlar. Case ve Kitak üzerine konuşuyorum. Hala aranızda kullanan varsa eski sürümünü kullanıyordur veya güncelleme yapamıyordur. Bunun bilincinde olmanızı tavsiye ediyorum. Yani ben internette orijinal Case satıyorum diyen arkadaşlara itimat etmeyin. Güncelleme alamaz. Size satacakları Case ya çakmadır ya da güncellemesi bitmiş cihazlardır. Çakmadan kastım klon. Daha yumuşatıyorlar ya klon Case diye. Böyle bir şey yok. O çakma. Klon Case değil. Çakma Case. Gerçek Case şu an Case V3. İsterseniz bu cihaz üzerinde sadece OBD paketini, isterseniz Bench paketini de alabiliyorsunuz. OBD Bench paketini ayrı ayrı alabiliyorsunuz ama bizim tavsiyemiz almışken OBD Bench paketini aynı anda almanız. Çünkü hiç beklenmedik anda diğer protokolü kullanmanız gerekebilir. Diğer okuma yöntemini kullanmanız gerekebilir. Diğer
Diğer cihazlara göre çok güzel bir özelliği var. Bizim daha çok Alien tek kes uçu kullanmamızın büyük nedenlerinden birisi bu. Eski araçlarda inanılmaz üstün performanslı. Bir ototünerde, bir flex'te okuyamadığınız aracı şak diye okur, şak diye yazar ve şaşırtıcı protokollere sahip, okuma protokollerine sahip. Oldukça da yeni bir cihaz ve güncellemeleri de sık sık güncelleme yapan bir cihaz. Bu yüzden Kes 3 cihazı da güzel bir cihaz. Kes'in eski kutusunu da gösterelim. Eski kutusu kullanım kılavuzu. İşte böyle bir olaydı. İşte bir cihazın yanında ara kabloları vardı. Bir de Kitağın kutusundan bahsedelim. Yani Kitağın da kutusunu gösterelim. Videoyu da burada tamamlayalım. Evet, Kitağın kutusuna gelelim. Hemen şöyle. Kitağın kutusuna geldiğimiz zaman bizi şöyle sağlam bir bohça karşı. Burası çok önemli. Yani burada tamam geçmiş bir olay. Ama Kitak zamanında bakın şöyle bütün parçalarıyla gönderiyordu. Yani burada BDM yaparken, JTAG yaparken bütün size parçaları gönderiyordu. Maalesef Kes 3'te bunlar ekstra olarak alınıyor. Ben poşet üzerinden niye gösteriyorum bunu ya? Gel bak buradan göstereyim sana. Yakınlaş istersen. Bak burada örnek veriyorum bir BDM işlemi yapacaksın. Size bütün kablolarını yanında gönderiyordu. Bakın şimdi kafalarında kullanacağınız pinlerine kadar hepsi orijinal bir şekilde gönderiyordu önceden. Tabii bunu ekstra olarak satıyor. Yine aynı şekilde bunları alabilirsiniz ama ekstra olarak alabilirsiniz. Böyle bir dezavantajı var eskiye göre ama yeni hızlı okuma sistemi ve tek kutuda bu işlemleri yapabilmesi bütün dezavantajlarını silip avantaj olmasını sağlıyor. Evet, bir videonun da sonuna geldik. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi, bir sonraki videodan haberdar olmak için abone olmayı, merak ettiğiniz soruları da yorumlara yazmayı unutmayın. Hoşça kalın.